Ut derslerinin ikinci kurunun ikinci programına hoş geldiniz. Bu programda segahı ele alacağız. İlk programda izleyenler bilirler. Rast'ı ele almıştık. Segah da Rast'ın 3. derecesi ya. Evet. Yani aynı pozisyondalar ya. O yüzden çok kolay bir şekilde geçiş yapacağız. Rast'tan sonra segahı böyle aynı pozisyonda olduğu için ele alalım bakalım. Şimdi yine yerinden bir yapalım mı? Rast 5'li çalar mısın bize? Sol, la, si, do, re diye. Duyalım mı senden? Evet. Güzel. Geri dönelim bakalım. Doğa gördüğünüz gibi direkt kapalı pozisyonlarla yapmış oldu. Artık değil mi? Sol 2. parmak, la 4. parmak. İlk derste konuştuk ya. Si 1. parmak falan. Bunları yaptık. Evet. Şimdi tekrar rast 5'lisi çık ama dönüşte de si'de kal. Yani sol, la, si, do, re. Re, do, si. Tamam. Bu cümleyi çalar mısın? İşte segah. Niye segah yani? Çünkü Türk müziği karar odaklı müziktir ya. O ses aralıklarını kullanırsın, bir şey çalarsın. Sonra bir seste kaldığın zaman o sesin kendine ait bir makamı vardır. O seste kaldığın için segah yaptım dersin. Makam derslerini izleyenler bilecekler bu işleri. Tamam. O yüzden rast çıktı. Rast'ın 3. derecesinde si'de kaldı ve segah makamını dizi olarak, ses olarak segah beşlisini duyurmuş oldu. Şimdi eserimizden örnek verelim mi? Yine bu aynı yerden, yani udumuzdaki si notasından, si tonundan, si karar yerinden çalıyoruz ama kapalı pozisyonda çalıyoruz. Tamam mı? Bir nameyi çal bakalım. Tamam. Si, do, re, re, mi, fa, mi, re diye giriyor. Re, mi, fa, mi, re, si, re, do, si, sol, la, sol, do, si. Bu kadar. Şimdi aynı şeyi taşıyalım gel. Tamam. Şimdi demek ki segahta da Rast'ın 3. derecesi ama 1. parmağı her zaman değil mi? İlk onu koyacaksınız. Segah çalacaksınız. Ne yapacaksınız? Hemen 1. parmakla başlayan bir şey düşüneceksiniz. Şimdi yer bulmak adına Doğa'yı yine ufak sınava çekelim. Doğacığım, do diyezi bulur musun bize la telinde do diyez notasını? La telinde. Aferin. 4. yukarıdan sayarsak 4. tel la teli. Oradan gel yine 1. pozisyona bakalım. Öyle bulalım. Seyircilerimiz de izlemiş olsunlar. Boş tel la değil mi? Basarsan la diyez. 1. parmak. Diyez. 2. parmak basarsan si. 3. parmak basarsan do. 4. parmak basarsan do diyez. Hicaz perdesi. Şimdi buraya ne yapacaksın? 1. parmağını getireceksin. Niye? Segah çalıyoruz ya. Evet. Hadi bakalım. Eseri bir dene. Tamam. Do, re, mi, fa, mi, re, si, re, do, si, sol, la, sol, do, si. Oldu. Tekrarlayalım. Kaç hafta duduk çalıyordun sen? 2. Bak örnek olsun. Güzel. Hadi bir yerden daha çaldıralım ya. Tamam. Dinlemesi keyifli oluyor çünkü. Teşekkür ederim. Bak çaldırmıyorsun bana bugün. Vallahi çaldırmıyorsun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Re teli neydi udun re teli? Fa diyez, si, mi, la, re. Bitti. Re teli. 1. kuru çünkü çok iyi çalışmış belli dersine. O yüzden öyle. Re telinde ben senden re diyez istesem neresidir o? Bitti. Hisar perdesi bölgesi. Hisar perdesi bölgesi. Buradan da çalabilir misin aynı eseri bize? Tamam. Bana seni gerek seni eserimiz segah bir eser. Onu çalıyoruz. 1. kurda da bunu çalmıştık. Hadi bakalım. Si, do, re, mi, fa, mi, re, si, re, do, si, sol, la, sol, do, si. Bitti. Şu anda da re diyezden çaldım. Bak aynı eseri si'den çaldık. Aynı eseri do diyezden çaldık. Aynı eseri, yani eserin bir kısmını daha doğrusu re diyezden çaldık. Tamam. Şimdi bu aynı. Peki hani Rast'ta da vardı ya, elimizi köşeye götürdüğümüzde hani Rast'ın 2. parmakla başladığımız opsiyonu kullanamıyorduk haliyle. 1. parmakla başladığımız kullanıyorduk ya. Evet hocam. O zaman 1. parmak sol'dü. Yine 1. parmak la'ydı. 3. parmak si değil miydi? Hadi bu opsiyondan da bir deneyelim mi? Şimdi sol, la, si, do, re. Rast 5'lisi. Çık bakalım Rast 5'lisi. Sol, la, si, do, re. Yani fa notasından rast çalıyoruz. Tamam mı? Geri dönüşte de segahlık alalım. Re, do,
si, si. Segah yaptık mı? Güzel. Eser. Si, do, re, re. Çal bakalım buraya kadar. Mi, fa diyez, mi, re, re. Güzel. Hemen korkmayın şimdi. Şimdi burada re vurduk, mi vurduk. Dördüncü parmağa yakın basarsan, bak daha kapalı ses değil, fa natürel bu. Ama mesela bizden fa diyez istiyor. Re, mi, fa diyez basacaksan bir aşağıki telde elini yarım pozisyon kaydırıp fa diyez basacaksın. Bu kadar. Sonra tekrar geri geleceksin. Zor bir şey değil, tamam mı? Çünkü burada fa bassaydık natürel olurdu. Şöyle olurdu yani. Eser bunu istemiyor değil mi? Evet. El bir yarım ses oynayacak böyle. Birkaç defa yapın, bu oturur. Devam edelim. Si, re, do, si, si. Güzel. Sol hatırla burada. Tamam. Sol, la, sol, do, si, si. Budur. Muhtemelen en zor şu anda ilk başlayanlar, yani bu işte ilk tanışanlar bu opsiyonda zorlanacaklar. Ama lütfen korkmayın. Birkaç defa çaldıktan sonra samimi söylüyorum algılayacaksınız yani. Meleke kesbedeceksiniz. Anlaştık mı? Güzel. Bu program da bitti ama bu programın sonunda bir şey bahsetmek isterim. Aslında ilk programda bahsedecektim. Yeri burada bahsetmiş olalım. Şimdi bu transpozisyon bölgelerinin Türk müziğinde akort isimleri var. Hani hep bahsediyoruz ya, ney enstrümanına göre biz bu efendime söyleyeyim akortları isimlendiriyoruz literatürde diye. Onu bir konuşalım mı burada? Şimdi rast makamı üzerinden konuşalım. Bas bakalım sol. Tamam, birinci pozisyona basalım mı? Tamam. Daha rahat konuşuruz. Aynen. Sol bastık. Bu sol yerinden bol ahenk akordudur. Rast çalıyorsak, tamam mı? Bol ahenk ney akordu. Böyle neylerin boyları vardır. Boy ve çap genişledikçe ses pesleşir değil mi? Evet. Bol ahenk ney akordu biraz daha demek. Daha küçük çapta bir ney. Demek ki o üflediği zaman böyle oradan sol notasını Türk müziği biz udumuzda bunu vuracağız. Gördünüz mü? Peki devam edelim. Yarım ses düşelim. Birinci pozisyona bak, yarım ses düştük. Fa diyez değil mi bu? Biraz evet. Yarım sesten çalıyor olacağız. Yarım ses, tamam mı? Bir tane daha yarım ses gidelim. Fa natürel değil mi bu? Yani sole göre tam ses gelmiş olmuyor muyuz? Değil mi? Tam ses gelmiş oluyoruz. Bunun ismi süpürdedir. Süpürde neyidir? Süpürde akort, tamam mı? Tamam. Deminden beri buradan rast çalıyoruz ya. Aslında biz nereden çalıyormuşuz ney isimlerine söylemek gerekirse süpürde akorttan çalıyormuşuz mesela. Değil mi? Bunun ismi süpürde. Bu aradaki ses ne olmuş oluyor o zaman? Süpürde ile bol ahengin arası. Evet. Öyle isimlendirilir. Mabeyn kelimesi kullanılır Arapça. Biz Türkçemize gelelim. Arası yani. Değil mi? Bol ahenkle süpürde arası olmuş olur. Devam edelim. Tamam. Buradan sonra sıra bu boş telde değil mi? Yarım ses düşüyoruz. Evet. Sol, fa, mi değil mi? Sol natürel, mi natürel. Bir buçuk ses yok mu aralarında? Evet. Bunun ismi müstahsen akorttur. Müstahsen akort. Şekli de yine akort tablosunu biz bunları yapıyorken göreceksiniz, paylaşacağız. Müstahsen akort. Hadi devam edelim. Tamam. Yarım ses daha düştük. Sıra buna gelmiyor mu dördüncü parmağa? Re diyez değil mi? Re diyez. İki ses olmuş oluyor. Evet. Tamam mı? Bunun iki sesli. Yıldız akorttur. Yıldız akort. Devam edelim. Re'de değilim şu anda sıra. Sol, fa, mi, re. Dört ses var. Kız neyi akordudur. Tamam. Devam edelim. Do diyez. Bu da ara bir ses. Ara bir ses. Neyin arası? Eğer do basarsak 5 ses olmayacak mı? Sol, fa, mi, re, do. Evet. 5 sesten çalıyorum. Bunun Türk müziğindeki ismi mansur ney akordudur. Mansur ney akordu. Demek ki mansur ney akorduyla kız ney akordu arasındaki ara boya buna ara ses diyorlar işte. Mansur mabeyni. Mansurla kız mabeyni. Çok önemli kavramlar değil. Devam edelim. Mansurdan sonra neye geliyoruz? Boş tel bu değil mi? Bu da yine ara bir ses. Vur bakalım si teline. Bu da ara. Buradan sonra şu dördüncü parmağa sıra gelmedi mi? Bunun ismi şah neyi akordu. İşte bu şah neyi akorduyla mansurun arasındaki bu seste ara olmuş oluyor. Evet. Devam ettik. Dördüncü parmaktan sonra üçüncü parmak. Bu Davut neyi akordu. Tamam mı? Davut neyi akordu. Hadi bir tane daha geldik, pesleştik. Bu da ara ses. Ne ile arasında? Şuna basarsak. Bu bizim ilk sesimizin oktavı değil mi? Solün oktavı. Evet. Değil mi? Şu sol, rast, bu sol. Kabaras değil mi? Evet. Davut'la kabaras'ın arasında da
la la yani sonlar arasında bu ara bölge var. Davut, bol ahenk, mabeyni dersiniz. Aralar. Bunu kafalar karışmasın lütfen. Özellikle burada böyle anlatmak istedim ki buna başvurmak isteyen arkadaşlarımız rahatlıkla bu konuya da buradan ulaşsınlar istedim. Olur mu? Birkaç defa izlerseniz bunu oturtturacaksınız. Emin olun. Görsel olarak da paylaşacağım. Var mı daha soru? Yok hocam. Peki. Bu ikinci programda böyle olsun. Üçüncü programda görüşmek üzere.